Onlar size sadece bir milyarderin sapkınlığı dediler. Onlar size yerin altından çıkan o yatakların ve pusetlerin kaçak bir inşaat olduğunu söylediler. Ve şimdi televizyonları açtığınızda size İran ile savaş kapıda diyorlar. Peki ya size bu üç olayın birbirinden bağımsız olmadığını söylesem? Ya size o adada yapılanların ve o tünellerde saklananların 1400 yıl önce haber verilen zincire vurulmuş karanlık bir yolcuyu uyandırmak için olduğunu söylesem? Bu videoda duyacaklarınız bir komplo teorisi değil. Bu videoda Cessase'nin modern dünyadaki yüzünü, arz-ı mevut yani vaat edilmiş topraklar için kanın neden akıtıldığını ve Deccaliyet sisteminin son hamlesini konuşacağız. Hazırsanız esrarengiz ıssız adam başlıyor. Işıkları kapatın. Çünkü görecekleriniz karanlıkta daha net anlaşılıyor. Dostlarım, dünyaya hakim olan sistemin en büyük hilesi olayları bize parça parça göstermesidir. Bir gün bir adadaki skandalı konuşuruz, ertesi gün New York'taki bir sinagogun altını, parçaları birleştirip büyük resmi göremeyiz. Ama bugün o resmi tamamlayacağız. Önce şu adadaki adam meselesine, Jeffrey Epstein dosyasına dönelim. Medya bize ne anlattı? Zengin bir adam küçüklere zarar verdi, yakalandı ve öldü. Konu kapandı mı? Asla. İstihbarat dünyasını bilen herkes şunun farkındadır. O adam tek başına çalışan bir sapık değildi. O küresel istihbarat ağının yani Mossad, CIA bağlantılı yapıların en büyük veri toplama merkeziydi. O adaya giden uçakların kayıtlarına baktığınızda kimi görüyorsunuz? Dünyayı yöneten başkanları, kralları, prensleri. Peki bu insanlar oraya sadece eğlenmeye mi gitti? Hayır, onlar oraya kaydedilmeye gittiler. Sadece kameralar değil, o adada kurulan sistem insan psikolojisini çökertmek üzerine tasarlanmıştı. NLP yani Nöro Linguistik Programlama uzmanları ve eski ajanların dizayn ettiği odalarda gelen misafirlere önce kendilerini tanrısal hissettirecek ritüeller yapıldı. Amaç o liderlerin içindeki vicdanı öldürmekti. Çünkü vicdanı ölen bir yöneticiyi yönetmek çok kolaydır. Bir düşünün, dünyanın en güçlü ordularına hükmeden adamlar neden o adada küçük bir çocuk gibi savunmasız hale getirildi? Çünkü o kasetler sadece bir kayıt değil, birer tasmaydı. Bugün Batı medyasında sansürlenen isimlere bakın. Hepsi o uçuş kayıtlarında var. İşte bu yüzden şu an Gazze'de veya Lübnan'da yaşananlara dur diyemiyorlar. Deccaliyet sistemi özgür iradesi olan liderlerle çalışmaz. O sistem tasmalı yöneticiler ister. O adadaki kasalarda sadece görüntüleri değil, ruhları da hapsoldu. Şimdi perspektifimizi değiştirelim. Modern dünyadan çıkıp 1400 yıl öncesine gidelim. İslam kaynaklarında geçen meşhur Temim ed-Dari hadisini hatırlıyor musunuz? Olay şöyledir. Temim ed-Dari ve arkadaşları ıssız bir adaya düşerler. Karşılarına çok tüylü garip bir yaratık çıkar. Korkarlar ve sorarlar, sen kimsin? Yaratık cevap verir, ben Cessase'yim. Cessase ne demektir biliyor musunuz? Arapça köken olarak casus, haber toplayan demektir. Yaratık onlara der ki, ben size haber veremem. Siz şu manastırdaki zincire vurulmuş adama gidin. O sizi bekliyor. Ve o manastırdaki zincirli adam ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'dir. Gelin o hadisin detaylarına inelim. Sahabe o yaratığı şöyle tarif eder. Kılı o kadar çoktu ki önü neresi, arkası neresi belli değildi. Bu tasvir size de modern teknolojiyi hatırlatmıyor mu? Bugün etrafımızı saran fiber kablolar, uydular ve her anımızı kaydeden sunucular. Önü arkası belli olmayan, her yeri saran karmaşık bir yapı. Cessase o zamanın diliyle kıllı bir yaratıktı. Bugünün diliyle ise World Wide Web yani dünya çapında ağ olabilir mi? O yaratık konuşuyordu. Bugün yapay zeka da bizimle konuşuyor. O yaratık haber taşıyordu. Bugün sosyal medya algoritmaları bizim ne düşündüğümüzü kime taşıyor? Silikon Valley yani Silikon Vadisi'ndeki o devasa sunucular aslında Deccal'in veri bankası olabilir mi? Unutmayın, Deccal fiziksel olarak ortaya çıkmadan önce ona bilgi toplayan bir cessaseye ihtiyaç duyar. İşte o gizli milyarderin kurduğu şantaj ağı ve bizi dinleyen telefonlar modern zamanın cessasesidir. Bu adada toplanan kasetler zincirlerinden boşalacak olan Deccal'e
Bak dünyayı yönetenlerin hepsi senin avucunda demek için toplandı. Gelelim bugüne. Neden tam da bu ifşalar patladıktan sonra İran ile savaş gündeme geldi? Cevap Tevrat'ın tarif edilmiş metinlerinde ve Kabala'nın gizli öğretilerinde saklı. Arz-ı mevud yani vaat edilmiş topraklar. Siyonist inanca göre Mesih'in yeryüzüne inip krallığını kurması için belli şartların oluşması gerekir. 1. Süleyman Mabedi'nin yeniden inşa edilmesi. 2. Kızıldüve'nin kurban edilmesi. 3. Nil'den Fırat'a kadar olan toprakların temizlenmesi. Arz-ı mevud planının en kanlı aşaması kurban ritüelidir. Teksas'tan itra ile özel uçaklarla getirilen o kusursuz kızıl düveler, eski ahit kehanetine göre bu düveler kurban edilip külleriyle bir arınma suyu hazırlanmadan Süleyman Mabedi inşa edilemez ve mabet inşa edilmeden Mescid-i Aksa yıkılamaz. Şu an o düveler Zeytin Dağı'nda gizli bir çiftlikte bekletiliyor. Onlar o bıçağı o hayvana vurdukları an İslam dünyasının kalbine de hançeri saplamış olacaklar. Armageddon dedikleri o büyük savaş bu ritüelle başlayacak. İşte bu yüzden liderler bu savaşı desteklemeye mecbur bırakılıyor. Çünkü ipleri cesasenin elinde. Eğer dur derlerse o tünellerden çıkan kasetler ortalığa saçılır ve hepsi biter. Peki esrarengiz ıssız adam izleyicisi olarak soruyorsunuz. Bize ne olacak? Tehlike sandığınızdan daha yakın. Güneyimizde kurulan terör devletçi sadece bir Kürt devleti hayali midir? Saf olmayın. O haritaları açıp bakın. O terör koridorunun sınırları Tevrat'ta çizilen vaat edilmiş toprakların kuzey sınırıyla birebir örtüşüyor. Deccaliyet sistemi suyun olduğu yeri ister ve Orta Doğu'nun suyu Fırat ve Dicle'dir. Yani Anadolu'dur. Bizi yıllardır sağ sol, layık anti layık diye birbirimize düşürenler aslında bizi oyalıyor. Biz içeride birbirimizi yerken onlar güneyden sessizce geliyorlar. Çanakkale'de geçemedikleri o kapıyı bu sefer kültürel yozlaşma ve toprak satışıyla aşmaya çalışıyorlar. O adadaki milyarderlerin fonladığı yapıların Türkiye'deki gençlere hedef almasının sebebi bu. Deccal geldiğinde karşısında imanlı ve şuurlu bir kitle değil, uyuşmuş, cinsiyetini kaybetmiş bir yığın istiyor. Toparlayalım dostlar. New York tünellerinden çıkan o kanlı yataklar sadece bir adli vaka değildir. Onlar ayin malzemesidir. Jeffrey Epstein modern çağın cessasesidir. Ve yaklaşan İran Savaşı arz-ı mevud için yapılan son temizliktir. Puzzle'ın parçaları birleşti. Onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var. Tarih boyunca Nemrutlar nasıl helak olduysa bu küresel çetede kendi kazdığı o tünellerde boğulacak. Ama bizim uyanık olmamız lazım. Kanalıma abone olun ve bildirim zilini açın. Ben esrarengiz ıssız adam. Burada sadece gerçekler konuşulur ve gerçekler bazen karanlıktır. Hoşça kalın.